Boran kuzumun poposunu konuşuyordu falan. Bir düşündüm ya, böyle gerçekten başka bir evrende Bihter ve Behlül. Başak Dizer'in yerinde olsam, tamam mı, asla buna gocunmam. Derim ki kocam tanrı gibi zaten. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sizinle birlikte davlumbazım hazır. 1000 yılda bir gerçekleşen Bihter Behlül buluşması oldu. İstanbul'a Son Çağrı filminin galası vardı ve aynı zamanda Bihter filminin de galası vardı. Aynı zamanda denk geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bir gün arayla mı oldu ikisi de? Bunların hepsini konuşacağız. Böyle insanları eleştireceğiz, olan olayları eleştireceğiz. Çünkü Twitter'da gerçekten herkes bu olayı konuşuyordu. Herkes Kıvanç Tatlıtuğ'u konuşuyordu. Herkes Boran kuzumun poposunu konuşuyordu falan. Yani Twitter bunda çalkalanıyor gerçekten. Hepsini dedim ki, ben de nerede drama varsa ben de sizinle birlikte onu konuşayım istedim burada. Hepsini konuşacağız. Gerçekten söyleyeceklerim var. Duştan çıktım. Biraz hem sizinle bakım yapacağız hem de bunu konuşacağız, böyle yine gün sonu dedikodusu. Bugün neler olmuş, bugün neler bitmiş, bunu konuşacağız sizinle birlikte. Ama şimdi Son Çağrı filminin galası galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Paris'te oldu. Böyle gerçekten Netflix'in düzenlediği o büyük bir event oldu. Bir düşündüm ya, böyle gerçekten başka bir evrende Bihter ve Behlül. O filmin galasını değil, o filmin fragmanını belki görmüşsünüzdür internette. Herkes altına şey yazıyordu işte, farklı bir evrende Bihter ve Behlül diye. Onu gerçekten böyle hissettim. Hem o oldu, aynı zamanda gerçekleşen bir de Bihter filminin galası vardı. Bihter filmi, Farah Zeynep Abdullah'ın o elbisesini konuşacağız. Boran kuzumu konuşacağız tabii ki de. Ama ilk önce ben şeyden konuşmak istiyorum. Bihter'den konuşalım. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'u sona bırakmak istiyorum bu arada. İlk önce Bihter filminden konuşalım. Hepsinin burada tabletimde şeyleri var, outfitleri var. Bunları konuşacağız. O gün olan internette insanlar neler konuştu, onları konuşacağız birlikte. Ya Farah Zeynep Abdullah'la alakalı birkaç sahne gördüm ve gerçekten filmdi galiba değil mi Bihter? Aynı filmi çok seven olmamış. Çünkü böyle sanırım senaryodan çıkıldığını söylüyorlar. Herkes senaryodan çıktığını, böyle sanki hani öncesinde Aşk-ı Memnu'yu izlememiş insanlar bunu izlese çok farklı bir film gibi geleceğini söylediler. Çünkü o son epik sahne var ya, ölüm sahnesi Bihter'in. O sahne falan yokmuş filmde. Daha sonra bu biraz spoiler gibi olacak ama neyse, olsun. Ondan sonra işte o Bihter'in ikonik sahneleşmiş, ikonik sözleri falan hiçbiri yokmuş filmde. Duyduğumda şaşırdım. Sonra tabii ki de Twitter'da o güruh, o balamaz insanların, o gerici insanların konuştuğu gerçekten sevişme sahneleri olsun, o cesur sahneler olsun, hepsi öyle dolu bir filmmiş. Herkes onu konuşuyor. Tabii ki de Boran kuzumun poposunu konuşuyor herkes. Bazı insanlar diyor ki, Boran kuzumun poposu gerçekten bu mu? Bazı insanlar diyor ki, dublör olmasam, kesin dublördür falan. Yani bilemedim ben çünkü bilmiyorum, kimse öyle bir popo olacağını düşünmemiş galiba Boran kuzumda. Gerçekten Twitter'ın bitki örtüsü Boran kuzum oldu bu aralar. Zaten hani film çok fazla tepki alıyordu. Sahneleri de tepki almaya ve konuşulmaya başladı. Birazcık bu ikilinin outfitlerini konuşmak istiyorum. Çünkü Farah Zeynep Abdullah böyle ilk gördüğünde herkes şey olmuş. Nasıl ya falan olmuş böyle, ama ben genel bir havası var ve onu beğendim açıkçası. Böyle saçma bir genel bir havası var ve o hoşuma gitti açıkçası. Ya Farah Zeynep Abdullah normalde de öyle biri. Böyle havası beni içine çekiyor saçma bir şekilde, ama genel bir havası, o botlarıyla o elbiselerin uyumu falan benim hoşuma gitti. Bu Danla Bilic'in galiba hikayesinde görmüştüm tam outfit'i, o interview galiba Danla Bilic ile Cemal Can da o filmin şeyiydiler, sunucularıydılar. O yüzden böyle hoşuma gitti aslında o havası Farah Zeynep Abdullah'ın. Boran Kuzum'a geçecek olursa ben bayıldım. Ben o takımına, Boran Kuzum'un o takımına bayıldım. Sadece o kolye, o kolye, daha küçük böyle bir kolye, daha böyle zarif bir kolye daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Ama ben Boran Kuzum'u Behlül rolünde bağdaştıramadım. Ben izledikten sonra bu yorum yapacağım ama ilk söylediklerini böyle çok bağdaştıramadım. Sadece popülerliğinden yararlanmaya çalışılmış bir şey gibi hissettim. Mesela aynı şekilde de
Farah Zeynep Abdullah. Zaten Farah Zeynep Abdullah'dan yapma canlandırma filmlerin hepsinde hani Farah Zeynep Abdullah gerçekten Nicki Minaj'ın o bir zaman Nicki Minaj diye bir film çıkarsa eğer orada bile Farah Zeynep Abdullah'ı oynatacaklar. Gerçekten az kaldı. Tüm o filmlerde Farah Zeynep Abdullah var. Bilmiyorum. Garip bir şekilde. Neyse genel olarak Bihter filminin konusu ve konuşulanlar buydu. Ben birazcık da İstanbul için Son Çağrı filmi hakkında konuşmak istiyorum. Çok merak ediyorum, bu arada izleyeceğim. Ama işte, sanırım Netflix'te yayınlandığında izleyeceğim. Ama o gece hakkında konuşmak istiyorum biraz. O gece hakkında, o Beren Saat'in asla ama asla yaşlanmaması hakkında. Bu ikili asla yaşlanmıyor. Şu ikili, tamam mı? Ve Aşk-ı Memnu yeniden böyle kaldığı yerden tekrar çekilse diye bir şey olsa şu ikili koy oynar. Asla yani Aşk-ı Memnu'nun dışında olan böyle Aşk-ı Memnu bittikten sonra hiçbir şekilde insanlar değişmedi. Bu ikisi de kesin cenin falan yiyorlardır. Bu ikilinin ben bir şeyler yaptığını düşünüyorum bu arada. O outfitlerini konuşalım. Ben Beren Saat'in o sarı elbisesi inanılmaz. Zaten sarıya bayılırım. Bu sarı da birazcık böyle açık sarı. Böyle birazcık daha sarılardan. O yüzden ben çok sevdim. Çok zarif. Kadın gerçekten... Beren Saat kaç yaşında? 33 falan mı Beren Saat? Daha fazla da olabilir bilmiyorum ama kadın resmen 23-24 gibi falan duruyor. Aşırı kıskanıyorum böyle olan insanları. Ama aynı zamanda yanında birisi daha var bunun. Kıvanç Tatlıtuğ. Adam 50 yaşına bakın. Abartıyorum biraz da, öyle mi? Kıvanç Tatlıtuğ kaç yaşında? Bir dakika. Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşına bakmak zorundayım. ...1983. 40 yaşında adam. Evet, 40 yaşında. Beren Saat kaç yaşında? Ya 40 yaşında bir insan böyle gözüküyor. Gerçi benim bir tane daha arkadaşım var. O da 42 yaşında ve asla 42 gibi gözükmüyor. 30... Ne? Beren Saat 39 yaşında mı? Bunu asla inanmam. Bana bunu asla inandıramazsınız Beren Saat'in 39 yaşında olduğuna. İnanılmaz kadın. Asla ama asla yaşlanmıyor. Buna birazcık efekti mi denmesi lazım? Kenan Doğulu efekti mi? Ya da kadın zaten böyleydi gerçi de. Neyse, konumuza dönelim. İkisinin de outfit'i inanılmaz. Zaten o şu tarzla 40 yaşında şu tarzda nasıl gözüküyorsun bir adam yani. Bir tane video gördüm. Sanırım böyle üstüne de yazmışlar. Başak Dizel nerede olduğunu görmek için merak etmiş ve fotoğraf istemiş diye. Adam şöyle yapıyor. Şu telefon olsun. Telefonu çıkartıyor. Kamerayı açıyor. Pat. 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 Adam asla ama asla ışıkla oynama. Ben olsam hiç 40 saat ışıkla oynarım. Böyle açı, nereden ışık daha güzel geliyor falan diye düşünüyorum. Adam böyle hani o mükemmellik mi diyeyim, o gün mükemmelliğin şeyinden kaynaklı sanırım. Tak çekti adam. Bir de sonra Beren Saat'in bu Kıvanç Tatlıtuğ'a baktığı bir fotoğraf vardı. Herkes bunu konuşuyor. Şuraya büyük olsa koyarım onu. Böyle baktı, böyle hayran baktı. Sonra üstüne yazmışlar. Başak Dizer, senin işin çok zor diye. Başak Dizer'in yerinde olsam, tamam mı? Asla buna gocunmam. Derim ki kocam tanrı gibi zaten. Herkes ona baksın falan. Çünkü unutmayın, gün sonunda Başak Dizer'in yanına gidiyor. İstediği kimseler baksın, istediği insanlar böyle yapsın. Ben o kadar böyle kendimi iyi hissederdim ki Başak Dizer'in yerinde olsam. Bir de hayatım sadece kadınlar değil, erkekler de Kıvanç Tatlıtuğ'a öyle bakıyor. Adamın öyle bir aurası, öyle bir şeyi var ki Başak Dizer kimden kıskansın, anladınız mı? Yani hangi birinden kıskanmasın daha gerçi. O yüzden Başak Dizer'in yerinde olsam asla kıskançlığa falan girmem. Böyle çünkü kıskançlığa falan girersem verem olurum o adam yüzünden. Yani gerçekten asla, ikisi de öyle. İkisi de mükemmel görünüyorlar hala ve hani galaların Paris'te olması falan keşke gitseydim ve keşke onları öyle görebilseydim diyorum bazen. İkisi de muhteşemdi. Bu iki galanın da böyle mi yaptılar acaba bunu
bilerek mi yaptılar yoksa bilmeyerek mi yaptılar bilmiyorum ama çok farklı böyle güzel bir denk geliş olmuş. Öyle, benim söylediklerim bu kadardı. Birazcık hayran baktım ve hayran şey yaptım ikisini de. İki filmi de merak ediyorum ve izleyeceğim. Sonra belki tekrar yorumlarız böyle sohbetlerde falan. Umarım eğleniyorsunuzdur. Neyse, organik takipçim olmadığı için birazcık daha bu bir proses olarak şey. Bu zaten birlikte sohbet ediyoruz ve aşırı eğleniyorum bu süreçte. O yüzden sizinle yeni insanlarla tanışma falan güzel oluyor. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Arkadaşlar paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde ne konuşuruz? Artık ben de bilmiyorum. Bye bye, görüşürüz.